Hepinize merhabalar. Bugün farklı bir video olacak. Farklı. Niye farklı biliyor musun? Bak elimde ne var. Bak elimde ne var. Arkadaşlar şu etleri ne kadar zamandır beklediğimi bilemezsiniz. Zaten devamlı takip eden arkadaşlar Wagyu'yu ne kadar merak ettiğimi biliyordu. Şimdi bilmeyenler için Wagyu nedir kısaca bir anlatalım. Arkadaşlar Wagyu normalde bir Japon ırkı, dünyanın en kaliteli eti olarak kabul edilen bir Japon ineğinin ırkının ismi bu. Böyle siyah, çok yakışıklı, kaslı, böyle çok düzgün duruşu olan, hani bu hep duyuyoruz ya, ineklere masaj yapıyorlar, yok işte bira içiriyorlar, yok işte klasik müzik dinletiyorlar falan, hani böyle bir şehir efsaneleri. İşte arkadaşlar bu o hayvanın eti. Şimdi ilk defa yiyeceğim. Daha önce çok iyi etler yedik beraber. Ya beraber derken biz yedik, siz şahit oldunuz. Bugün ilk defa gerçekten Wagyu yiyeceğiz. Bunlar nereden geldi? Bunları bize Ankara'da özel kasap yolladı. Özel kasap bu ırkı Türkiye'ye bir şekilde soktu. Ve Türkiye'de şu an yanlış bilmiyorsam 32 tane Kırşehir'de besleniyor bu hayvanlar. Ve tamamen şu an özel denetim altında, özel bir beslenme programıyla gerçek Japon Wagyu olarak besleniyor. Bütün dünyada böyle astronomik rakamlara satılan etlerdir. Yani hep böyle incecik dilimler şeklinde görürsünüz çünkü çok pahalıdır. Bu tür etler sertifikalı satılır. Türkiye'de henüz bunun sertifikasını verecek bir test olmadığı için şu an testini getirmeye uğraşıyorlar. Sadece arkadaşlar testine 9.000 TL veriliyormuş. Bu da aramızda kalsın. Bana şöyle denemem için birkaç farklı çeşidinden yolladı. Yani çok güzel etler var. Bunları bir içerikte harcamayı düşünmüyorum. Bunlardan birkaç video yapacağım. Bunlarla ilgili de Instagram'da şu an sizlere sordum. Şu an sizlerden cevap gelmeye başladı. Sizlerden gelen içeriklere göre birkaç fikir üreteceğiz inşallah. Daha fazla lafı uzatmıyorum. Hadi başlayalım. Şimdi arkadaşlar birkaç farklı çeşit dedim ya. Bunlardan bir tanesi kürek içi, bir tanesi de gün görmez. Bunlar ikisi de birbirine yakın denebilecek et grupları. Bugün bunlarla ilgili bir şey yapalım dedim. Şöyle bakın, aşağı yukarı yarım santim kalınlığında etler. Bunları direkt ızgarada hemen böyle dokundurup almamız gerekiyor. Bunların hatta biraz böyle ortasını kırmızı bırakıyorlar. Biz de bugün açıkçası hani bir öyle pişirelim. Bir tanesini gerekse biraz fazla pişirelim. Onu da görelim. Yani bizim burada kanalın amacı karşınızda et yemek değil arkadaşlar. Size bir kılavuz olmak. Yani alıp da Wagyu'yu çok pişirirsen başına ne gelir? Ben senin yerine kendimi feda edeyim. Sen o hatayı yapma. Buradaki maksat bu. Bugün de açıkçası böyle biraz size de faydalı hale getirmeye çalışacağım. Bugün de şansımıza hava çok güzel. O yüzden de tabii ki mangalda yapacağız. Şimdi 2 tane tutuşturma küpünü yaktım. Üzerine koydum. Bugün yine Paraguay kömürü kullanacağım. Bu ara bu kömüre taktım. Açıkçası böyle hoşuma gitti yani. Hem yanma süresi hem lezzet olarak bugün bu kömürde deneyeceğiz. Biraz uzun bir giriş konuşması oldu ama bu etler için değerdi. Yani bilgi vermem lazım. Çünkü gerçekten çok özel etler. Çok. Şimdi şöyle bunları artık vakumlarından çıkarma zamanı geldi. Arkadaşlar bu açtıklarım kürek içi diye geçen etlerdi şöyle. Şunlar da yanına koyduklarımda gün görmezler. Mangalım şu an tutuşmak üzere. Etlerle yapılacak hiçbir şey yok. Bunlara önden tuz, baharat dahi koymayacağım. Çünkü etler çok ince. İndirekt pişirme yapmayacağım. Direkt pişirme yapacağım. Direkt pişirmede koyduğunuz tuz dahi olsa yanma ihtimali var. Sonradan ekleyebilirsiniz. O yüzden ben bugün etin lezzetine etki etme ihtimali olan hiçbir şey yapmayacağım. Yani buna zeytinyağı, tuz, karabiber dahil piştikten sonra sadece az miktarda tuz atacağım. Ve tamamen objektif bir şekilde fikrimi de söyleyeceğim. Şimdi az önce dediğim gibi Instagram'dan size sormuştum nasıl yapalım diye. Sizden gelen içerik fikirlerini değerlendireceğimi söylemiştim.
Şimdi sizden gelen fikirlere göre bazısı abi mangalda yap demiş. Bazısı da Japonların yaptığı gibi teppanyaki yap demiş. Daha önce bir kere denemiştik. Teppanyaki biz çok beceremedik ama şimdi bugün yine sizi kırmayacağım. Şu an kömürüm maksimum kuvvetteyken şöyle tam ızgaranın ortasına gelecek gibi kömürlerimi yerleştiriyorum. Şu çemberimizi koyalım. Ayarımızı da buna göre yapalım. Bir tarafa alev almaz ızgaramızı koyduk. Diğer tarafa da paslanmaz hot plate koyduk. Şimdi kömürler tam bu noktada. Bunların bir miktar kızması gerekiyor. O yüzden alt havalandırma tamamen açık şekilde. Üstten de açık bırakacağım. Şöyle birkaç dakika boyunca bu kızsın. Ondan sonra zaten işimiz çok kısa. Yani böyle 30 saniyelik işimiz var. Şimdi böyle bırakıyorum. Yaklaşık bir 10 dakikada şu an bakın 400-420 derecelere kadar çıktık. Bu tarafta da şu an 300 küsürlerdeyiz. Şimdi şu bölge zaten renginden de anlaşılacağı üzere bak burası beyazlaştı, burası da karardı. Bizim işlemi yapacağımız yer burası. Evet arkadaşlar, bismillah diyorum. Şöyle ilk gün görmezi direkt kömürün üzerine yatırıyorum. İkinci gün görmezi de yine aynı o sıcak dediğimiz bölgeye teppanyaki üzerine yatırıyorum. 30 saniye oldu mu Cüneyt? Şimdi oldu. Tamam. Şu an video kaydından bakıyoruz. 30 saniye olmuş. Şöyle hemen çeviriyorum. Bunu da aynı şekilde çeviriyorum. Oldu mu 30? Evet arkadaşlar. 30 daha oldu. Bitti. Aldık. Bak suları görcü. Hemen burada ateşim yok. Hemen bunu da aynı şekilde alıyorum. Gayet güzel mühürlendi dışı. Yine aynı şekilde sulu sulu. Bunları hemen tadalım. Sonra diğerlerine geçelim. Müstibek. Tamam dur. Tamam yeter. Haydi bismillah. Hacım hoş geldin. Vallahi hoş bulduk. Ben hoş geldim de bugün erken geldim. İki tarafını 30'ar saniye tuttuk. Bak yani saniyeyi resmen kameradan tuttuk. Evet. Koydum böyle çakma 30 saniye değil yani. Harbi 30 saniye koydum aldım. Hadi Şimdi bakalım. bismillah şöyle bir deniyorum. Vallahi sabırsızlanıyorum. Bismillah. Önce şundan mı başlayalım? Evet arkadaşlar şöyle. Zaten kağıt gibi. Vallahi pahalı et diye yazık şey gibi kesiyorsun ya. Kendi de kesiliyor bakın. Bakın şöyle ortasını gördüğünüz gibi. Tam kıvamında bak. Bu ete 30 saniye tam hacım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk Wagyu'yu bak. Geçen Wagyu'da demişler ki o gerçek Wagyu değildi. Videoda söylemiştim. Hacı babasız yedi iyi eti falan filan. Bizde öyle şey olmaz. Al bak ilk Wagyu'yu sana yediriyorum. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Mübarek olsun. Hakikaten. Harbiden güzel. Dedesi benim oğluma da ver. Duramıyor bu. Gel buraya Gel. oğlum Koş, gel. koş koş babam koş koş koş. Harbiden. Sınamadan, Gel sınamadan. Halim'e de ben yedireyim. Gel Halim gel. Bismillah de Halim. Hadi. Arkadaşlar harbiden al. çok güzel. Bak burası etin normalde hani nispeten sert diyebileceğimiz bir kısmı. Sırt eti değil bu kol eti. Şimdi yani dedim ya en düşükten başladık ya. Burası kol hacım. Ama sırt etinden daha güzel. Yani çok dinlenmiş bir antrikot kadar yumuşak. Bu da ikincisi. Bu da mangalda olan. Bu daha sulu olmuş Mustafa. Vallahi hacım ikisi de aynı tuttum. Ya bunu ızgarada pişirdim. Bunu hot plate'te pişirdim. Haydi bismillah. Bunu da ben Arkadaşlar sana yedireyim. şuna bir bakın Oy ya. oy oy suya bak lan. Bak sulara bir bak. Görüyor musun? Suya bak lan Mustafa. Hadi Bismillah. Allahu Ekber. Vay vay. Bak. Bu Japon abiler niye teppanyaki yapıyor bilmiyorum ama böyle bir şey yok. Aralarında bir et kadar daha fark var. Sana o kadar diyeyim yani. Cücem tat abi şuna. Verdim ona. Ağızda eriyor et. Samimi söylüyorum. Zaten müthiş ince bir et olmasına rağmen şunu görüyor musunuz? Ne kadar sulu olduğunu. Mustafa ya. Gerçekten
Ulan bu zenginler işi biliyor. Bu zenginler işi biliyor. Bize kalsa biz nerede yiyeceğiz böyle bunu ya? Arkadaşlar Ama ben Şimdi şahsen yiyeceğim. bunları biz yemeyelim de evdekilere de tattıralım oğlum. Bu yaptığım bu kadar et. Herkes acık böyle bir tatsın isterim bunlar. Arkadaşlar açık ve net bir şekilde ızgara. Açık Evet. ve net yani. Yani Aynen. direktman değil mi? Aynen. Bariz bir şekilde fark ediyor. Yani biri tavada pişmiş, bir tanesi mangalda pişmiş kadar fark var aralarında. Yani niye Japonlar öyle pişiriyor bilmiyorum açıkçası. Yani ikisini de gördüğünüz gibi birebir aynı sürelerde aynı şekilde pişirdim ama Kültür farkıdır hacım. bilmiyorum. Yani bir şey diyemeyeceğim evet, şimdi. kültür. Ama inanılmaz fark var. Şimdi daha bitmedi hacım. Yağından sıkı böyle. Oralara ekmek banmak lazım. Hemen şunları da pişirelim. Bunları da bir kıyaslayalım. Evet arkadaşlar. Öteki etten kalan kalıntıları temizledik ki bunun lezzetine etkisi olmasın. Şimdi şu kürek içine şöyle bir yatırıyoruz. Aynı şekilde bunu da. Cücüm 30 saniye sende. Baksana şuraya ya. Evet yine 30 saniye arkadaşlar. Hop. Çeviriyorum. Bunu da aynı şekilde. Bak hiç yağ sürmedim. Ama kendi yağını salıyor ya bak. Görüyor musun? Bak. Hiç yapışma diye bir şey yok yani. Kaç saniye Cü? 20 saniye. Bir son 5 saniye. Evet. Bunları da alıyorum. Hadi bakalım içeri. Bu ne Mustafa? Hacım bu da kürek içi. Az önce yediğimiz gün görmezdi. Dediğim gibi koltuk altından çıkan. Daha önce bununla ilgili bir video yapmıştık zaten. Şimdi yine bunu da hiç soğutmadan şöyle valla pamuk gibi kesiliyor ya. İnan bak yani pamuk. Hadi yavrum bismillah diyelim o zaman. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Şöyle bir müsaadenizle. Bismillah. Ya. Eriyor ya. Geliyor. Geliyor gel Ali. Samimi söylüyorum eriyor ya. Ya bak eti o kadar az pişirdim ki bak ortası neredeyse çiğ. Ona rağmen eriyor. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Yani ortası 30 saniyede hafiften çiğ bile kalıyor. Ama bu haliyle bile et ağızda dağılıyor ya. Resmen ağızda dağılıyor. Şimdi hemen mangalda pişene. Tamam 4 tane. Haydi bismillah. Arkadaşlar bunu da müsaadenizle. Mangal açık. Ama et aynı. İkisi de çok güzel bak. Vallahi bu Bak herhalde. bunda mangalın aroması var ama ya şimdi bunun antrikotunu acayip merak ediyorum. Ben hiç sevmem çiğ eti. Tamamen çiğ olsa da Evet yiyecekmiş evet yani. evet evet. Vallahi. evet. Bakın ortasını resmen hani çiğe yakın Ali gel. yani. O kadar az pişik. Ver Allah onu, bak bu ver halde onu. bile çok böyle ağızda dağılıyor. Tamam. Gel Aa, hadi. ben çok beğendim. Cüneyt bunu da sen ye. Kimya. Herhalde bu kaç para lan? Tövbe yarabbim ya Resulallah. Et çok kıymetli. Bu öyle normal bulduğumuz etler gibi değil. Yani fiyat olarak tabii yüksek bir et. Şimdi çok az olduğu için ailenin diğer fertlerine de tattırmak istiyoruz. O yüzden de bitirmeyeceğiz etleri. Yani bu et zaten alıp da böyle ziyafet çekeyim, karnımı doyurayım bir et değil. Bu gerçekten çok zenginseniz hani sizi gıdıklamıyorsa bu iş evet dediğimi yapabilirsiniz ama yani normal şartlarda hani ömrümde ben şöyle bir farklı et yiyeyim veya çok özel bir misafire bir şey derseniz o şekilde yiyebilirsiniz. Ama etler akıyor. Akıyor yani. Akıyor ya. Bak bunlar çok kıymetli parçalar olmamasına rağmen inanın ya bak bonfile kadar yumuşak, antrikot kadar yağlı. Bak o kadar başka hiçbir şey demeyeceğim. Hacım sen söyle. bak. Vallahi ben diyecek hiçbir şey bulamıyorum bu ete. Laf yok. Harika. Tabii ki yiyebilene. Evet. Şuradan bir makas atayım baba sana. Biz daha önceden hani kıyasladık. Tabii bunlarla yemeden önce kıyaslamıştık.
Ama bunda yine farklı bir aroma var. Evet. Hani onda mesela biz daha benden senin olmadığın bahsi geçen videoda Oğlum, böyle yağdan gelen bir oğlum, bu yapaylık harbi- gibiydi. bu- Mesela bir yapaylığın verdiği bir kremsilik vardı. Çok güzel bir etti ama işte aynı değilmiş. Abi bak aradaki farkı söyleyeyim mi? Niye? Şimdi Cüneyt'in dediği şu. O videoda da çok fazla pişirmemiştik eti. Yani aynı bu Wagyu'ya yapılan muameleyi yapmıştık. Fakat tabii ki normal etlere göre Wagyu'ların arkadaşlar yağın çözünme derecesi daha düşük. Şimdi bu et dışında böyle çok katman yağı olmadığı için göstermedim size ama normalde Wagyu'nun özelliği vücut ısınızda dahi, yani vücut sıcaklığında dahi yağı erimeye başlıyor. Şimdi biz bu eti mangala gösterdik. Yani resmen çiğ gibi olmasına rağmen ağızda erimesinin sebebi işte bu yağın çabuk çözünüyor olması. Cüneyt'in de bahsettiği aslında bu. Böyle bir bilgiye sahip miydin? Yok, yani ben o Değil. videoda aldığım Nereden? Yani bak bu tamamen Cüneyt'in damağıyla fark ettiği bir şey ama teknik olarak da benim bu açıkladığım gibi bir fark var aralarında. Zaten senin bu bilgine istinaden bu kardeşimiz size bunu yollamış bu Evet, kasap. Yani evet. bu zaten özel kasap. Herhalde Evet, adı evet. üstünde özel kasap. Bu bize ulaşmış kasap. Yani bu bize hediye geldi kardeşim. Yorumlarda lütfen de gömmeyelim. Bunu yiyen arkadaşlar da elbette olacak kardeş. Evet. Adamın geliri güzel. Ben geçen gün bir şey duydum, şaşırdım. Adam 140 bin lira mangala para vermiş. Mangal teşkilatına şaşırdım, vallahi şaşırdım. Satan adam dedi. Ya yani. bu iş herkesin bütçe Tabii. meselesi. Yani Onun için çok param varsa Eyvallah. yani şimdi atıyorum bugün 10 milyon param var kenarda. Kardeşim ye bu eti yani. Allah Allah onda mezara da götürecek halin yok bu iş. 10 milyon derken 10 milyar değil mi? 10 trilyon. He, 10 trilyon. Ulan konuşamıyorum bile lan rakamları Mustafa. Ne yapayım ya? Allah'a çok şükür. Şükürler olsun Rabbimize. Arkadaşlar ilk defa Wagyu yemiş olduk. Evet. Çok beğendik. Bak çok beğendik. Ama Wagyu'nun etler arasındaki en düşük kalitesiyle başladık. Orada bile etkilendik. Şu an artık bunun kontrfilesini, T-bone'unu ve antrikotunu çok düşünemiyorum. merak ediyorum. Onu düşünemiyorum. Hatta yapabilirsem, bulabilirsem çok kaliteli yine böyle güzel bir etle kıyaslama da yapabilirim. Bununla ilgili destekleri bekliyorum videoya. Vallahi. Öteki etlerle ilgili istediğiniz içerik varsa siz de aşağı yorumlara lütfen yazın. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.